İnsan, doğanın sırlarını çözmeye başladıkça tanrıların isteklerine karşı gelerek kendi gibi düşünmeye ve yaşamaya yeltendi. Elbette bu cesaretin bir bedeli vardı. Acı ve çile. Çünkü insan, akıl sahibi bir varlık olarak doğanın diğer tüm canlılarından farklı bir konumda olduğunu fark etmişti. Bu özel konumun kendi gelişiminde farklı kazançlara veya kayıplara yol açacağını her geçen gün daha iyi anlıyordu. Bu noktadan itibaren bu bölümde Metamorfozlar yani Dönüşümler adlı eseriyle Romalı yazar Ovidius'un kaleminden mitolojik dünyadaki insan anlamının gizemli derinliklerine ineceğiz. Doğa ve insan arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını keşfedeceğiz. Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz. Hem insanın hem de tanrıların bilgiyle donanmış bir şekilde birbirleriyle ölümüne rekabeti Yunan mitolojisinin önemli bir özelliğini, dönüşümü gözler önüne serer. Mitolojik ölüm sürekli gelişmenin habercisidir. Bu düşünce teknolojide hiçbir şeyin asla tamamen yok olmadığı, aksine sürekli olarak başka bir şeye dönüşerek sonsuz bir ilerleme döngüsünde var olduğu düşüncesiyle örtüşmektedir. Nasıl mı? Örneğin tanrıçaya meydan okuyan Arakne, bir örücüye dönüşerek bedelini öderken, ustası Hephaistus'u icatlarıyla kızdıran Talos, bir kekliğe dönüştürülerek cezalandırılır. Bu hikayeler, Yunanların doğaya bakış açısını anlamamızda bize rehberlik eder. Yunan mitlerinde doğa, ölüm ve ceza kavramlarını ve mitolojide dönüşümün anlamını analiz etmemiz gerekiyor. Bu sayede mitolojik dönemde Yunanların doğa ve ahlak anlayışını daha iyi kavrayabiliriz. Ünlü Romalı yazar Publius Ovidius Naso, yani MÖ 43'ten MS 17 veya 18'e kadar yaşamış olan bu büyük isim, Yunan mitolojisindeki dönüşüm hikayelerini Metamorphosis yani Dönüşümler adlı eserinde toplamıştır. Ovidius, Yunanların mitolojik doğa anlayışını omnia mutantur, nihil interit diyerek özetlemiştir. Bu Latince ifade her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz anlamına gelir. Bu basit cümleyi anlamak o dönemin doğa, insan ve diğer canlılar hakkındaki düşüncelerini kavramak ve özellikle insanın bedeninin ve ruhunun mitolojik gizemini çözmek anlamına gelir. Bu şiirsel ifadeyi düşündüğümüzde kelimeler canlanır ve varoluşun harikulade biçimlerini yansıtan, gökkuşağının tüm renkleriyle bezenmiş gizemli bir doğa tablosu ortaya çıkar. Doğanın her köşesi nefes almaya başlar. Gökyüzünün mavisi, güneşin kırmızısı, ışığın sarısı ve yaprakların yeşili birbirine karışır. Derin vadiler, karanlık ormanlar, dolambaçlı nehirler ve açan güller gözlerimizin önünde mitolojik varlıklara dönüşür. Bizi böyle bir incelemeye iten şey değişimin sürekliliğidir. Sonunda anlıyoruz ki bu evrende dönüşüm rastgele değildir. Belirli biçimler almak tesadüf değildir. Aksine doğanın mitolojik mantığı içinde her şeyin belirli bir düzeni vardır ve değişim bu düzeni korumak için gerçekleşir. Hesiodos'ta olduğu gibi, Ovidius'ta da doğa, kaostan yani o sonsuz boşluktan, o baş döndürücü girdaptan doğar ve kosmos olarak bedenlenir. Önce Gaia toprak, yani doğanın ayakları oluşur. Ardından yükselen dağlar, doğanın başı olur. Sonra doğanın ilk başkaldırısı gerçekleşir ve Gaia'dan Uranos gökyüzü ayrılır ve karaları çevreleyen uçsuz bucaksız deniz ortaya çıkar. Doğa her yöne doğru genişledikçe ağaçlar, nehirler, tanrılar, insanlar ve diğer canlılar bu sahnede yerlerini alır. Hareketsiz, biçimsiz, düzensiz bir kütleden nefes alan zıtlıklarıyla hareketli bir düzene yani kosmosa geçiş böylece tamamlanır. Kosmosa geçildikten sonra tüm canlılara hükmedebilecek bir varlığın yaratılması uygun görülür ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için insan ortaya çıkar. Ancak asıl olaylar bundan sonra başlar. İnsanın diğer canlılardan ruhsal ve bedensel olarak ayrılması, metamorfozun yani dönüşümün habercisi olur.
hayvan bedeninde insan aklı. Örneğin, Arkadya Kralı Likaon'un tanrılara karşı saygısızlığı, kana susamışlığı ve isyankar tavırları bir kurt bedeninde yaşamaya mahkum edilmesine yol açar. Dönüşüm sırasında Likaon'un giysileri kürke, kolları bacaklara dönüşür ve bir kurt görünümü alır. Ancak bu dönüşen varlık insan gibi düşündüğü için önce konuşmaya başlar. Ancak sonra konuşmanın yerini uluma alır. Ağzından köpükler saçarak eski alışkanlığı olan öldürme tutkusuyla koyunlara saldırır ve kana susamışlığından aldığı zevk kat kat artar. Bu yeni bedende hala insan bedeninden izler vardır. Örneğin Likaon hala kır saçlıdır. Yüzü hala o korkunç vahşi halini korumaktadır. Gözleri hala ateş saçmaktadır. Ancak artık o ne tamamen kurttur ne de insandır. Başka bir deyişle artık o ne başkasıdır ne de kendisi. Bu iki beden arasında sürekliliği sağlayan tek şey Likaon'un kan dökmekten zevk alan ruhudur. Sadece bu huy değişmez ve hatta Likaon bu isteğini daha rahat giderebileceği bir hayvanın bedenine sahip olur. Benzer bir olay, Odysseus'un adamlarının dönüşüme uğradığı büyücü Kirke'nin adasında gerçekleşir. Kirke'nin dost canlısı tavrı ve misafirperverliğiyle kandırılan denizciler, sihirli otlarla hazırlanmış şarabı içerler. Sonunda açgözlülükleri ve ölçüsüzlükleri dönüşümü tetikler. Tüm adamlar domuza dönüşür. Bu olayı yaşayan ve daha sonra insan formuna geri dönen Makarios, bahsettiğimiz dönüşüme dair etkileyici bir örnek sunar. Tanrıçanın ikram ettiği şarap kadehlerini aldık ve kurumuş dudaklarımızla bir yudumda içtik. O anda, anlatmaya utanıyorum ama, korkunç tanrıça asasını başımızın tepesine dokundurdu ve aniden tüyler çıkmaya, diken gibi sertleşmeye başladı. Artık konuşamıyordum. Kelimeler yerine boğuk homurtular çıkarmaya başladım. Vücudum ve yüzüm tamamen yere doğru eğildi. Burnumun tıpkı bir domuz burnu gibi uzadığını ve sertleştiğini hissettim. Boynum kalınlaştı ve şişti. Daha yeni şarap kadehlerini tutan ellerim şimdi yerde izler bırakıyordu. Kısa bir süre sonra dönüşen diğerleriyle birlikte bir domuz ahırına kilitlendim. Bu büyünün gücü çok büyük. Orada sadece Eurilokos'u gerçek insan formunda gördüm. Şarap kadehini içmeyi reddetmişti. Makarios'un yabancı bir bedene dönüşürken hissettiği insanın çektiği acı, utanç ve pişmanlık, bir insan bedeninden bir hayvan bedenine geçişte yaşanan çaresizlik, Ovidius'un dizelerinde canlı bir şekilde aktarılıyor. Tersine bir domuz bedeninden bir insan bedenine geçişte yaşanan huzur ve sevinç, Makarios'un dönüşümünde çarpıcı bir şekilde sunulur. Odysseus, Kirke'nin isteğini yerine getirerek kocası olmayı kabul ettiğinde, büyücünün öfkesi diner ve bir düğün hediyesi olarak Odysseus'un arkadaşlarını tekrar insan formuna dönüştürür. Makarios bu tersine dönüşü şöyle anlatır. Bu sefer bize şifalı otlardan yapılmış sular serpti. Asasını çevirdi, başlarımıza dokundu ve daha önce söylediğinin tam tersi sihirli sözler söyledi. Konuşurken yerden kalkmaya başladık. Tüylerimiz döküldü, toynaklarımız tekrar ayaklara dönüştü. Omuzlarımız yerine oturdu ve kollarımız eski haline döndü. Ağladık ve Odysseus'a sarıldık, kendimizi liderimizin boynuna attık. Daha yeni ağzımızdan çıkmayan kelimeler şimdi ona olan saygımızı ifade ediyordu. Avcı Aktayon, tanrıça Artemis'i bir derede yıkandıktan sonra çıplak halde gördüğü için ilahi gazaba uğrar. Konuşma yeteneğini kaybeder ve yavaşça bir geyiğe dönüşür. Başından boynuzlar çıkar, kulakları bir geyiğin kulaklarına dönüşür ve elleri toynaklara dönüşür. Bütün derisi beneklenir. Bir geyiğin korku dolu kalbi onu ele geçirir. Birdenbire kendi hızına hayran kalarak, ne olduğunu anlamayarak hızla koşmaya başlar. Berrak bir su birikintisinde yansımasını görünce başına ne geldiğini anlar. Ah zavallı ben demek ister ama dudaklarından tek bir kelime bile çıkamaz, sadece bir inilti çıkar. İniltisi kelimelere dönüşür ve aniden yanaklarından aşağı yaşlar akmaya başlar. Ama o yanaklar artık onun değildir. Değişmeyen tek şey zihnidir. Şimdi ne yapmalı? Bir insan gibi eski evine mi gitmeli? Yoksa artık bir geyik olduğunu kabul edip ormana mı dönmeli? Utanç ve korku arasında kalmıştır. Ama bu durum uzun sürmez. Uzaktan köpeklerinin kendisine doğru son hızla koştuğunu görür.
Ne yapacağını bilemez ve bir zamanlar sadık köpekleriyle avlandığı yerlerde av olur. Büyük bir özlemle, "Benim Aktayon, ustanızı tanımıyor musunuz?" diye bağırarak haykırmak ister. Ama sözleri bu özlemi yerine getiremez. Çünkü köpeklerin önünde artık Aktayon adında bir beden yoktur. Köpekler sırtına atladığında ve her biri bir parçayı koparmaya başladığında, geyik bedeninden ne insan ne de geyik sesine benzeyen bir inilti yükselir. Ama dağların zirvelerini sarsar. Tanrılara yalvaran bir insan gibi diz çöker ve sessizce yüzünü köpeklerine çevirir. Sanki yardım istiyormuş gibi kollarını uzatmak ister. Bu sırada neler olduğunu bilmeyen arkadaşları Aktayon'u arıyor ve sanki çok uzaktaymış gibi "Aktayon!" diye sesleniyorlar. Aktayon adını duyar duymaz başını sesin geldiği yöne çevirir. Arkadaşları Aktayon'un orada olmamasına sevinerek böyle bir avı kaçırırlardı diyorlar. Orada olmadığına seviniyorlar ama ne yazık ki orada. Keşke köpeklerinin vahşi dişlerini hiç görmeseydi, hissetmeseydi. Ruh, bir hayvanın bedenine hapsolduktan sonra insan bedenindeki ifade özgürlüğünü kaybeder. Ve bu kayıp, yabancı bedenin içinde attığı çığlıkla kendini gösterir. Keşke köpeklerinin vahşi dişlerini hiç görmeseydi, hissetmeseydi. Ruh, bir hayvanın bedenine geçtikten sonra insan bedenindeki kendini ifade etme özgürlüğünü kaybeder. Ve bu kayıp, yabancı bedenin içinde attığı çığlıkla kendini gösterir. Ama bu çığlık zihinsel bir çığlıktır, dışa yansımaz. Kollarını, bacaklarını insan bedeninde olduğu gibi rahatça hareket ettirmek ister ama başaramaz. İç sıkıcı bir kısıtlanmışlık, bir sınırlanmışlık vardır. İnsan başka bir bedene geçmek üzereyken veya geçtikten sonra tek düşündüğü şey ne kadar zavallı olduğudur. Kişinin aklını başından alan o mükemmel biçim yerini daracık bir kafese bırakmıştır.